Natalya Nikolayevna Zakarenko ismiyle doğan Natalie Wood'un anne ve babası Rus göçmeniydi. Büyük buhranı atlatmış olan Wood'un babası, Nick'in içki alışkanlığı ve bağımlılığı onu şefkatli ve koruyucu bir insandan şiddet yanlısı bir saldırgana dönüştürmüştü. Evlerindeki tek sorun sadece babası değildi. Wood'un annesi Maria, manipülasyon yeteneğiyle daha da kötü olabilirdi. Çarpık bir ahlaki yapıya sahip olan Maria, bilerek kocasının öfkesini tetikliyordu. Yıllar sonra Wood'un kız kardeşi Lana, annesi için patolojik bir yalancıydı dedi. Tuhaf batıl inançlarıyla aileye liderlik eden Maria, çocuklarına sağlıklı bir yetişme ortamı sağlayamadı. Bir falcı Natalie Wood'un gelecekteki şöhretini tahmin etmiş, bir gün dünya çapında tanınacağını söylemişti. Annesi bu bilgiye tutundu ve o andan itibaren kızına karşı hayal edilemeyecek şekilde baskıcı bir anneye dönüştü. Wood'u eğlence sektörüne sokmaya kafayı takmıştı. Ne yazık ki, küçük Natalie'nin bu konuda pek fazla bir seçeneği yoktu. İsteği dışında spot ışıklarının altına çekilen Wood'un şöhrete giden yolu, çoğu insanın bildiğinden çok daha ürkütücüydü. Annesi olmasaydı Natalie Wood'un asla oyuncu olma ihtimali yok gibiydi. Oyunculuk için doğal bir yeteneğe sahip olmasına rağmen, annesi kadar filmlere meraklı değildi. Maria, kızına rolleri ayarlayan iyi bir avcıydı ve Wood sadece duruma ayak uyduruyordu. Wood'un annesi, kızının en iyisi olmasını istiyordu. Duygusal sahneler için annesi kenardan olabilecek en çılgın şekilde sahneye müdahil oluyordu. Maria bir keresinde ağlama sahnesinin gerçekçi görünmesi için Wood'a çırpınan bir kelebek gösterdi ve sonra kelebeğin kanatlarını kopardı. Elbette bu acımasızlık işe yaramıştı ve küçük Natalie, yönetmen hareket diye bağırmadan hemen önce yıkılmış durumdaydı. Kelebek felaketinin yanı sıra Maria ayrıca Wood'a hayvan zulmüyle ilgili korkunç hikayeler anlatırdı veya ölen sevgili aile köpeklerinden bahsederdi. Belki de Natalie Wood'un çocukluğundan en rahatsız edici gerçeklerden biri su korkusuydu. Suyun trajik ölümünde oynadığı rolü düşündüğümüzde Wood'un fobisinin kaynağını bilmek daha da ürkütücü. Wood'un bu korkusu da annesine dayanıyordu. Wood'un ablası Olga daha sonra, "Annem yüzmekten korkuyordu ve ona sürekli boğulacağını söylerdi. Bu yüzden Natalie sudan korkuyordu" dedi. Natalie Wood'un aşırı derecede su fobisi vardı. Yüzmeyi öğrenmesi bir tarafa, banyo yaptığında bile başını suyun altına sokamıyordu ve sonra daha da kötüleşti. The Green Promise setinde 9 yaşındaki Natalie, bir sahne için girdiği suda neredeyse boğuluyordu. Sahne gereği çökmesi planlanan bir köprüden koşması söylenmişti. Ne yazık ki köprü Natalie hala üzerindeyken çöktü ve Wood'u suyun derinliklerine göndererek bileğini kırmasına neden oldu. Zavallı Wood, bu erken travmanın garip bir şekilde felaketli geleceğinin habercisi olduğunu bilmiyordu. Wood güzel ve genç bir kadına dönüştükçe yepyeni tehlikeler ortaya çıktı. Sevimli bir çocuktu ve ergenlik yıllarını atlatırken göz kamaştırıcı bir genç kadına dönüştü. Ne yazık ki bu onu şehvet düşkünü stüdyo yöneticilerinin ve ürkütücü bir yönetmenin hedefi haline getirdi. 16 yaşındaki Wood, asi gençlik için seçmelere katıldığında 42 yaşındaki yönetmen Nicholas Ray'in dikkatini çekti. Yönetmen Nicholas Ray tarafından taciz edilen reşit olmayan Natalie, uygunsuz bir ilişkinin kurbanı oldu. Buna rağmen asi gençlikteki Judy rolünü gerçekten istiyordu ve diğer birçok ünlü aktrislerle rol için yarışıyordu. Bir akşam Natalie Wood ve Dennis Hopper içki ve eğlence odaklı bir geziye çıktılar ve bu gezi bir felaketle sonuçlandı. Bir araba kazası geçirdiler ve Wood hastaneye kaldırıldı. Sevgilisi Nicholas Ray yatağının başına geldiğinde, Natalie Wood, hastane yatağında bile olsa aklında tek bir şey vardı: asi gençlikteki rolü almak. Yatağında kafasını Ray'e doğru çevirdi ve heyecanla "Bana o rolü verecek misin?" diye sordu. Nicholas Ray sonunda etik olmayan ilişki sonrası ve Warner Brothers'a anlaşmayı kesinleştiren şu mesajı gönderdi: 32 aday içinden Judy'yi oynayabilecek kapasiteyi gösteren tek bir kız var, o da Natalie Wood. Bu film Natalie için bir dönüm noktasının habercisiydi. Wood için bu, gerçekten kendisiyle konuşan ilk senaryoydu ve gerçekten bir parçası olmak istediği ilk projeydi. 16 yaşındaki Natalie'nin performansı o kadar etkileyiciydi ki, en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar adaylığı bile kazanmıştı. Hayatındaki her şey güzel gidiyormuş gibi görünse de, aslında kapalı kapılar ardında çok farklı bir hayat yaşıyordu. Yıllar sonra, Susan Finstead tarafından yazılan biyografisi yayınlanınca, Wood'un en ürkütücü bölümlerinden biri gün yüzüne çıktı. İddiaya göre, idollerinden birinin otel süitlerinden birine seçmeler için davet edilmişti. Çok ünlü ve evli bir yıldız, henüz 16 yaşındaki Wood'a vahşice saldırmış ve tecavüz etmişti. Wood, yaşananlardan ve tehditlerden çok korkmuş bir şekilde yardım istemeden oradan ayrılmıştı. Yetkililere hiç gitmedi. Bunun yerine güvendiği en yakın arkadaşlarından bazılarına durumu anlattı. Daha sonra Wood'un kız kardeşi Lana bu söylentileri doğruladı ve bunun Chateau Marmont Oteli'nde gerçekleştiğini açıkladı. Peki, suçlu fail kimdi? Wood tecavüzcüsünü açıkça söylemese de öldüğü güne kadar ondan nefret etti. Dahası, o kişinin kimliği hakkındaki söylentiler bugün bile hala sıcaklığını koruyor ve bir numaralı şüpheli Kirk Douglas gibi görünüyor.
Öyle ki Kirk Douglas 2020 yılında öldüğünde sosyal medyada trend olan isim Natalie Wood'du. Natalie'nin bu en zor anlarından birinin ardındaki gerçek ismi belki de asla öğrenemeyeceğiz, ancak Natalie için talihsiz olan, kaderin şanssız aktris için daha fazla sürprizi olmasıydı. Natalie Wood 18 yaşındayken Elvis Presley'e karşı çok güçlü bir aşk besliyordu. Müziği ve yakışıklılığıyla büyülenen Natalie onunla tanışmak istiyordu. İsteği üzerine Wood'un arkadaşı ve Hollywood'un yardımcı aktörü Dennis Hopper bu iki yıldızı tanıştırdı. Elvis, Natalie'nin kendisine gösterdiği bu ilgiden son derece memnundu. İlk buluşmalarından birinde tüm bir tiyatroyu kiralayarak Wood'u etkilemek istiyordu. Bu tür cömert hareketler kesinlikle Wood'u büyüledi ve çift kısa sürede ilişkilerini bir sonraki seviyeye taşıdı. Elvis, Wood'u ailesiyle tanıştırmak için evine götürmek istiyordu. Ama bu büyük bir hataydı. Wood büyük bir heyecanla Elvis'in annesi Gladys ile tanışmak için Elvis'le beraber Memphis'e gitti. Ancak oraya vardığında heyecanı hızla dehşete dönüştü. Elvis tam bir ana kuzusuydu ve annesiyle oldukça yakın bir bağ paylaşıyordu. Rahatsız edici bir olayda Gladys'in Elvis'e "gel ve annenin kucağına otur" demesiydi. Wood, Elvis'in annesine karşı olan duygusal sevgisi karşısında irkildi. Elvis'in annesini hiç sevmemişti ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde bu sevgisizlik her iki tarafa da yansıyordu. Elvis, Wood'u eve getirmenin annesini etkileyeceğini düşünse de tam tersi oldu. Gladys, Wood'u sadece kıskanmakla kalmadı. Aynı zamanda oğluyla olan ilişkisini hiç onaylamadı. Wood'un evin içinde kısa bir gecelik giyerek dolaştığını görmek annesini daha çok kızdırmıştı. Her şey yokuş aşağı gitmeye başlamıştı. Wood, birkaç gün sonra kız kardeşi Lana'yı panik içinde aradı ve Gladys her şeyi mahvetti. "Hiçbir şansım yok, beni buradan çıkarın, hem de hemen" dedi. Bu nedenle Wood, Presley'lere ailevi bir acil durum olduğu yalanını söyledi ve oradan olabildiğince hızlı bir şekilde ayrıldı. Natalie Wood ve Richard Wagner'ın hikayesi. Wood henüz 10 yaşındayken 18 yaşındaki Wagner'ı 20th Century Fox stüdyolarının koridorunda yürürken gördü. 1976'daki bir röportajında onu gördüğü anı şöyle anlattı. "Anneme döndüm ve onunla evleneceğim dedim. Garip tesadüfler ve kehanetlerle dolu bir hayat düşünüldüğünde bu kehanetin gerçekleşmesi hiç de şaşırtıcı değil." Yıllar sonra Wood ve Wagner gerçek anlamda tanışma fırsatı yakaladılar ve bu sefer Wood tam bir yetişkindi. Aslında bu tanışma filmler için iyi bir reklam olabileceğine inanan stüdyo tarafından ayarlanmıştı. Wood sonunda yakışıklı prensini bulduğunu düşünüyordu. O andan itibaren Wood, Wagner ile yaşadığı masalsı romantizme teslim oldu. Bir çift olarak bu iki yıldız gerçekten de iyi bir eşleşme gibi görünüyordu. Ve bir sonraki yıl Wood'un ince parmağında parlak inci bir elmas yüzük duruyordu. Wagner, Wood'un bulması için yüzüğü bir kadeh şampanyaya koyarak klasik bir hareketle evlenme teklifinde bulunmuştu. Natalie Wood oynadığı rollerden giderek daha fazla mutsuz olmaya başladı. Hem The Miracle hem de A Summer Place'te oynamayı reddetti. Bu cesur bir hareketti, ancak Warner Brothers bu isyankar hareketi hiç hoş karşılamadı ve Wood'u 18 ay boyunca film sektöründen uzaklaştırdı. Kariyeri tehlikedeydi. Wood mücadeleye geri döndüğünde kariyeri aşağı doğru inmeye devam etti. Ancak onun çıkış yolundaymış gibi görünmesine rağmen onu bilinmezlikten kurtaran bir rol kapmayı başardı. Yönetmen Elia Kazan onu 1961'deki Splendor in the Grass'ta oynattı. Kazan'ın 1951 yapımı Arzu Tramvayı filminden beri Wood, onun çalışmalarının büyük bir hayranıydı ve bu nedenle en çok hayran olduğu yönetmenle işbirliği yapmasının yanında kariyerini de kurtarmıştı. 1961'deki Batı Yakası hikayesinde Maria rolünü oynadığında Wood herkesin bildiği bir isim haline gelmişti. Natalie Wood'un kariyeri hızla yükselmeye başladığında kocası Robert Wagner'ın başarılarını geride bırakmıştı. Ancak Wagner daha sonra karısıyla asla rekabet etmediğini ve evliliğini yıpratan şeyin karısının yeni bulduğu şöhretin baskıları olduğunu iddia etti. Wood ve Wagner 1962'de ayrıldıktan sonra Wood'un yeni bir sevgili bulması uzun sürmedi. Splendor in the Grass'taki eski rol arkadaşı Warren Beatty ile çıkmaya başladı. 2020 Natalie Wood belgeselinde Wood'un boşanma nedeni olarak kocasını aldatması sanılıyor. Ama iddiaya göre durum aslında çok farklı. Wood, Wagner'ı hiç aldatmamıştı. En çarpıcı iddialar Wood'un kız kardeşi Lana'dan geldi. Ona göre Wagner gerçek suçlu taraftı ve detaylar mide bulandırıcıydı. İddiaya göre Wood kocasını yatakta uygunsuz bir pozisyonda bulmuştu. Asıl çarpıcı olan ise yataktaki diğer kişinin de erkek olmasıydı. Elbette Wagner bu söylentileri şiddetle reddetti. Yine de Natalie Wood'un yayınlanmamış anılarından bir alıntı, ayrılığı çevreleyen gizemi daha da artırıyor. Alıntıda şöyle yazıyor: "Son ayrılığa yol açan olayı hatırlamak benim için çok acı verici. Bu son damladan daha fazlasıydı. Romantik fantezilerin kırılgan ağını balyoz gücüyle ezen gerçeklikti. Warren Beatty ile geçirdiği ilişkide de ikili sürekli birbirlerinin gırtlağına sarılmıştı ve kavgaları tutku oyunlarıyla el ele gidiyordu. 2 yıl sonra ayrıldılar, ancak sonuçlar Natalie'yi perişan etti. Ayrılığın ardından Natalie bocalamaya başladı. Akıl sağlığı bozulmaya başladı
ve kısa bir süre sonra oyunculuk bile onun için yıpratıcı bir hale geldi. The Great Ray setindeki deneyimi onu gerçekten yıprattı ve projeyi tamamladıktan sonra kendi canına kıymaya çalıştı. Ancak çok fazla uyku hapı yuttuktan sonra Wood aniden bir şeyi fark etti. Yaşamak istiyordu. Neyse ki zamanında yardım istedi ve hayatta kaldı. Wood ruhen dağılıyor olsa da halk yalnızca son derece başarılı bir aktrisin yüzünü gördü. Ancak gerçeği sonsuza dek saklayamadı. Natalie Wood, 60'ların ortasında zirveye ulaştı. Aslında Elizabeth Taylor ve Audrey Hepburn gibi diğer büyük isimlerle birlikte en çok aranan başrol oyuncularından biriydi. Ancak şöhret maskesinin altında duyguları kontrolden çıkmıştı. Bunalımlarıyla başa çıkmak için terapiye ihtiyacı vardı. Ancak bu bile yeterli değildi. Wood, köklü bir yaşam tarzı değişikliği yapması gerektiğini fark etti. En azından bir süreliğine bulunduğu kalabalıktan kaçma zamanıydı. Sözleşmeden kurtulmak için Warner Brothers'a $175.000 ödemeye karar verdi. Ve hepsi bu kadar değildi. Çok geçmeden Natalie Wood oyunculuğu bırakacağını açıkladı. Menajerlerini, halkla ilişkiler uzmanını, muhasebecisini, yöneticilerini ve avukatını kovdu. 10 yılın sonunda sorunlu aktris kendini bir kez daha evli bulacaktı. Ancak evet demeden önce Michael Caine ve David Niven dahil olmak üzere bir dizi ünlü ile romantik ilişkiler yaşadı. Kısa bir süreliğine ayakkabı üreticisi Ladislav Blatnik ile nişanlıydı. Nişanlısından ayrılan Wood, film yapımcısı Richard Gregson ile evlendi. Düğünden bir yıl sonra mutlu çift ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Kısa bir süre mutlu oldular. Ta ki kocasının sekreteriyle iğrenç bir konuşma yaptığını yakalayana kadar. Ve o andan sonra kocasına olan tüm güveni kaybolup gitmişti. Boşanmasının ardından sadece birkaç ay sonra başka bir adamın kollarına düştü ve adamın kimliği herkesi şok etti. Natalie Wood, 1972'de ilk kocası Robert Wagner'a geri dönmüştü. Herkes şaşkındı. Ancak çiftin birbirlerine karşı hala derin bir sevgisi olduğu görülüyordu. Wood onu Palm Springs'te ziyaret ettikten sonra romantizmleri yeniden alevlendi. Yeniden bir araya gelen çift 2 yıl sonra bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Wood uçurumun kenarından geri dönmüş gibi görünüyordu. Terapiyi bıraktı. Kocasıyla mutluydu ve büyüteceği sevgi dolu bir ailesi vardı. Neredeyse tüm zamanını çocuklarına adadı ve birkaç proje üzerinde çalıştı. Wood için her şey yolunda gidiyor gibiydi. Ancak bu mutlu zamanlarının trajik bir şekilde kısa süreceğini kimse bilmiyordu. 1981'de 43 yaşındaki Natalie, önündeki tehlikelerden tamamen habersiz bir şekilde kocasının yatına bindi. 28 Kasım'daki Kader Gecesi yeterince masum başlamıştı. Wood ve Wagner, başrol oyuncusu ve arkadaşları Christopher Walken'ı yatlarında ağırlıyordu. Ve bu 3 yıldız bir yoldaşlık gecesi planlamışlardı. Ancak rahatlatıcı bir gün olarak başlayan şey, rezillikle sona erdi. Ertesi sabah, herkes uyandığında Wood'un kaybolduğunu öğrendi. Ancak onun nerede olduğuna dair gerçekler düpedüz ürperticiydi. Saat 8'de yetkililer yatın yaklaşık 1 mil uzağında Wood'un cesedini ve yakınlarda karaya vurmuş bir botu keşfetti. Sudan ölesiye korkan, sevilen aktris trajik bir şekilde boğulmuştu. Natalie Wood'un boğulmasına yol açan olaylar onlarca yıldır gizemini korusa da neler yaşandığına dair bazı ipuçları var. Natalie Wood'un ani ölümü üzerinde büyük bir soru işareti vardı. Wagner, uykuya daldığında karısının yanında olmadığını iddia etti. Ancak Wagner'ın ifadesine şüphe düşüren çok sayıda kanıt mevcut. Kaptan Denis Davern, akşamın erken saatlerinde çiftin kavga ettiğini duyduğunu söylediğinde, Wagner bunu tamamen yalanladı. Ancak Wagner yıllar sonra anılarını yayınladığında, karısının kaybolmasından önce onunla kavga ettiğini itiraf etti. Ama hepsi bu kadar değildi. Wood'un otopsi raporu geldiğinde, daha da fazla soru ortaya çıktı. Vücudunda bazı belirgin yaralanmalar vardı. Vücudundaki morluklar ve yanağında bir sıyrık. Yine de adli tabip bu tür yaralanmalara nasıl maruz kaldığını tam olarak belirleyemedi. Bunun yerine alkol ve ağrı kesicilerin karışımının sarhoşluğunu daha da kötüleştirdiğini varsaydı. Oyuncu, sandala binmeye çalışırken yanlışlıkla denize düşmüş olabilir ihtimali üzerinde duruluyordu. Ama bu hipotez pek gerçekçi değildi. Wood'un kız kardeşi Lana, kız kardeşinin yattan tek başına ayrılma olasılığına bir saniye bile inanmamıştı. Sonuçta Wood'un korkunç bir su fobisi vardı. Ancak o geceyle alakalı en ürpertici ifadeler başka bir teknedeki bazı insanlar tarafından geldi. Natalie Wood'un kaybolduğu sırada tanıklar bir kadının yardım için ağladığını duyduklarını söylediler. Tüm bu çelişkili ifadeler uğursuz bir şeye işaret ediyordu. Ve yine de bulmacanın çok fazla parçası eksikti. Yatın kaptanı ancak yıllar sonra korkunç yeni ifadelerle ortaya çıktı. 2011 yılında Davern, Wagner'ın baskısı altında ilk soruşturma sırasında yalan ifade verdiğini söylemesinin ardından dava yeniden açıldı. Wood ve Wagner arasındaki açık tartışmayı ifşa etmesinin yanı sıra, aktrisin konuğu Christopher Walken ile açıkça flört ettiğini de iddia etti. Bu, Wagner'ı o kadar öfkelendirdi ki Natalie'nin suya düştüğünü bilmesine rağmen kayıtsız kalmıştı. Hatta Wagner,
kendisine onu suda aramamasını ve yardım çağırmamasını söylemişti. Temel olarak kaptan yepyeni bir sorun yaratmıştı. Tüm suçu Wagner'e yüklemişti. Birdenbire kederli dul, katil kötü bir adama dönüşmüştü. 2018'de Robert Wagner, Natalie Wood'un ölümünün soruşturmasında ilgi odağı haline geldi. Şüphesiz onu hayatta gören son kişiydi. Yetkililer, aktrisin boğulmadan önce dövülmüş olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyordu. Wagner elbette tüm suçlamaları reddetti. Natalie Wood'a gelince, gizemli ölümü onun hakkındaki tek sansasyonel şey değildi. Dedikodu değirmeni ölen aktrisi tekrar ilgi odağı haline getirmeye devam etti ve 2003'te skandal sırlarından biri daha gün yüzüne çıktı. Natalie Wood henüz 15 veya 16 yaşındayken kendisinden çok daha büyük, çok tanınmış bir yıldızla ilişkiye girdi. Adı Frank Sinatra'dan başkası değildi ve ilişkileri ahlaki açıdan yanlış olduğu için bunu gizli tutmaktan başka çareleri yoktu. Ancak genç bir kızın iğrenç baştan çıkarılışına tanıklık eden başka bir kişi daha vardı. Ve o kişi de Sinatra'nın kişisel uşağıydı. Sinatra'nın uşağı George Jacobs, Frank Sinatra ile hayatın başlıklı iğrenç bir anı kitabı yazdı ve sayfaları patronunun Wood'la olan ürkütücü ilişkilerini tamamen ortaya koydu. Görünüşe göre mavi gözlü şarkıcı, Wood daha 9 yaşındayken ona aşık olmuştu. 34. Sokaktaki Mucize filmindeki performansı onu büyülemişti. Wood'un Sinatra ile ilişkisine gelince kısmen hırslı annesi suçluydu. George Jacobs'un yazdığı gibi çılgın ve hırslı Rus anne kendisini zorlamaya ihtiyacı olmayan Frank'e baskı yapmıştı. Çocuğunu tamamen süslemiş, vücuda oturan siyah bir parti elbisesi giydirmiş, tam bir yem haline getirmişti. Başlangıçta Wood'un Sinatra ile ilk anları zararsız gibi görünüyordu. Onunla kariyer beklentileri hakkında konuştu ve hatta ona şarkı söyledi. Ancak o andan itibaren ilişki daha samimi hale geldi. Kısa süre sonra aktris Sinatra ile baş başa vakit geçirdi ve Sinatra ona şarkı dersleri verdi. Yaşlı yıldız, mahremiyetlerini saklamak için uşağını bile evden gönderdi ve "senin tanıklık etmeni istemiyorum" diyerek onunla iğrenç bir şekilde şakalaştı. Natalie Wood'un sırları derin ve yaralayıcıydı. Açıkça, çocuk yıldızdan beğeni toplayan bir oyuncuya dönüşen hayatı, gizem ve skandallarla dolu gerçek bir ibret hikayesidir.